Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz. Her şeye inat, bütün olumsuzluklara, dünyadaki bütün kötülüklere inat. İnşallah çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey çok çok güzeldir. Ve her şeyin çok çok güzel olmasını Rabbimden niyaz ederim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler versin hepimize. Yüce Rabbim inşallah. Tablo gibi gerçekten. Bugün günlerden cumartesi. Çocuklarımızı kursa bıraktık. Eşimle beraber bir parkta yürüyüş yapalım istedik. Oradan da görüntüler aldım. Sizinle de paylaşmak istedim. Gerçekten de huzur verici ve dinlendirici bir geziydi. Herkese tavsiye ederim. Yakınınızda bir orman veya ne bileyim bir park alanı varsa mutlaka çıkıp bir nefes almak, bir yürüyüş yapmak herkese çok iyi gelecektir. Bize de öyle geldi. Spor salonuna kayıtlıydım. Ramazan'dan sonra maalesef artık gidememeye başladım. Sonra da havalarda ısınınca oradaki kaydımı iptal ettirdim ve artık parklarda arkadaşlarımla beraber yürüyüşlere başlayacağım. Onları da sizinle paylaşırım inşallah. Sporu bıraktığım gibi hemen maalesef kilo almaya başladım. Dikkat etmek lazım. Daha önce belirtmiştim. Sınavım vardı. Elhamdülillah sınavım bitti. Güzel de geçti. Bir ay içinde sonuçları belli olacak. Umarım güzel bir notla geçerim diye dua ediyorum. Artık senenin sonu yaklaşıyor. Okullar kapanıyor, camiler kapanıyor, dersler bitiyor falan derken son dönemin yoğunluğunu yaşıyoruz. İnşallah Haziran'ın ortasından sonra rahat bir tatile geçiş sağlayacağız. Henüz okullar kapanmış olmayacak ama benim kendi şahsi camim, sonra yani camim kapanacak derken şöyle cami kapanmıyor tabii ki ama derslerimiz yaz tatiline giriyor. Bir dahaki seneye Eylül-Ekim ayında tekrar başlıyor. Haziran'ın ortasından sonra biraz daha rahat olacağım. Daha fazla video çekebilirim diye düşünüyorum. Kızların odası uzun zamandan beri biraz şekli beni rahatsız ediyordu. Bu şekli kızlar getirmişlerdi. Fakat böyle camın önüne geldiği zaman ranza odayı biraz kararttı. Zaten dolap da camın önünde. O bakımdan böyle bir değişiklik olsun istedim. Ranzanın yerini tekrar eski yerine koydum. Sanki böyle daha iyi oldu. Daha aydınlık ve daha böyle girişte geniş bir açı oldu. O yüzden bu şekilde hem temizlemek istedim altını, yatakların ve dolapların içlerini hem de bir düzenleme yapmış oldum. Az çok zaten anlamışsınızdır. Ben evde değişiklik yapmayı seviyorum. Önceden eşime mesela dolapları taktırdığım zaman sabit taktırmak istiyordum. Hani altı yukarıda kalsın, duvara monte ettiriyordum. Büfeleri falan. Hani yerde bir boşluk kalsın. Yani yere temas etmesin ki altını çok rahat temizleyebileyim diye. Ama sonra fark ettim ki duvara monte edince biliyorsunuz hani onu çıkarması zor. Bir duvara monte edilince bir kere orada kalması gerekiyor. Sonra fark ettim ki ben değişiklikleri çok seviyorum ve böyle sabit duran şeyleri zamanla değiştirmek istiyorum. O yüzden o fikrimden sonradan vazgeçtim. Artık böyle portatif olan eşyaları kullanıyorum. Bu kapı çocukların gardırobunun kapısı. Maalesef çıktı ve takamıyoruz. Artık bu menteşe yerleri hepsi çok fena şekilde kötü oldu. Tutmuyor kapıda. Biz de zaten Allah nasip ederse ev değiştireceğimiz için açıkçası yeni bir oraya yeni dolap almayı düşündüğüm için kızlar için ayrıyetten monte etmiyoruz şu anda.
O arkasındaki menteşeleri de çıkardım ki kızlar onu ayna olarak kullanıyorlar. Duvara dayadım, aynı şekilde kullanıyorlar. Öyle, şimdilik dolabımız kapaksız olarak kullanacağız. Çok çirkin görünüyor, rahatsız da ediyor beni. Ama eşimi de bunun için uğraştırmak istemiyorum açıkçası. Alacağımız ev hakkında da şöyle uzun bir süreç bekliyor. Daha önce bahsetmiştim. Burada ev alma prosedürü biraz uzun sürüyor. Şöyle, elhamdülillah ilk imzaları attık. Karşılıklı böyle sözleştik gibi. Şimdi belediyeye intikal etti olay. Belediye de o ev satılabilir veya satılamaz işte gibi bazı incelemeler ve araştırmalar yapıyor. Bu da yaklaşık bir 4 ay kadar sürüyor. Şu anda belediyeden haber bekliyoruz. Yani Eylül ayında anahtarları teslim alacağız. Eylül'ün ilk haftası diye bir tarih verdiler bize. Eylül'ün ilk haftasında Allah nasip ederse anahtarı teslim alacağız. Ondan sonra çok yoğun bir tempo gerçekten de bizi bekliyor. İşte evin tamiratı yaklaşık herhalde bir 2 ay kadar da sürecek. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Gelişmeleri yine size bildirmeye devam ederim burada. Biz evi alırken İslam hukukuna göre almaya çalışıyoruz. Murabaha yöntemiyle. Eğer öğrenmek isterseniz bunun hakkında da bir bilgi vermeye çalışırım inşallah. Bu arada arkadan gelen müzik sesi de oğlum piyano çalışıyor. Bayağı da güzel yapıyor maşallah. Bakalım. Aynı zamanda okullar da açılacak tabii ki. Çocukların koşturması, seneye yani önümüzdeki dönemde çocuklar üçü de farklı okullara gidecek. Nasıl organize olacağım bilmiyorum. Bu sene üçü de aynı okula gitmesine rağmen gerçekten de yorucu bir tempomuz oluyordu. Ama seneye 3 farklı okullara gidecek. Bakalım nasıl olacak. Hayırlısı inşallah. Rabbim kolaylaştırsın diye dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Önümüzdeki sene için cami görevimi bırakacağım. Camide yaşadığım, oturduğum eve oldukça uzak olacak mesafe. Mesafe uzak olacağı için orada eğitim veremeyeceğim ne yazık ki. Bir dinlenmeye de almak istiyorum kendimi açıkçası. Pek dinlenme olmasa da kendi derneğimizle alakalı projelerimizi uygulamaya geçmek istiyorum. Tabii başka durumlar olur. Çok ihtiyaç olur. Tabii ki yani ben de yardım ederim inşallah. Tabii ki camiden elimizi eteğimizi tamamen çekmiyoruz. Allah da çektirtmesin. Hizmet etmeyi gerçekten de seviyorum. İnsanlara faydalı olmak, dediğim gibi aslında insanlara değil kendime faydalı olmak gözüyle bakıyorum. Bu yüzden gerçekten de Rabbimden bu yollarda bizi kullanmasını dua ediyorum, istiyorum. Rabbim öyle razı olacağı şeylerde bizi kullansın, bizi vesile eylesin inşallah. Biraz da kanalımın son durumundan size haberdar etmek istiyorum. Yaklaşık 2 aydan fazladır. Şimdi YouTube kanalında bir
var olabilmeniz için yani YouTube'un sizi bir kanal olarak görebilmesi için 1000 kişilik bir aboneniz olması gerekiyor ve 4000 saat kadar da izlenmiş olmanız gerekiyor. Elhamdülillah bundan yaklaşık 2 ay evvel kadar 1000 aboneye ulaştık. Fakat 4000 saate henüz ulaşamadım maalesef. Ama çok az kaldı. Yaklaşık 300 saatim kadar kaldı. Eğer izlenme oranımı yükseltebilirsem sizlerin sayesiyle inşallah yakında YouTube'da beni belki bir kanal olarak, tabii gene bir süreçten geçeceğim bildiğim kadarıyla. Ama onların istedikleri 2 aşamalı pozisyonu tamamlamış olacağım inşallah. Bu ayın sonunda tamamlanır diye düşünüyorum. İnşallah ümit ediyorum. Ondan sonra bakalım neler olacak. Yaklaşık aslında ben çok eskiden açtım bu kanalı. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'lerde mi 2019'larda mı tam hatırlayamadım. Ama ben hiç aktif olarak kullanmamıştım. Bir iki video yüklemiştim, öyle bırakmıştım. Ama son bir senedir gerçekten de aktif olarak kullanıyorum. Hemen hemen her hafta bir video yüklemeye çalıştım. Bazı haftalar 2 tane video yüklemeye çalıştım. Ve bu şekilde ilerledim. Bir senede yaklaşık onların istedikleri 2 aşamayı tamamlayabiliyorsunuz. Ama tabii ki istikrarlı olmanız çok önemli bu konuda. Bazı arkadaşlarımız böyle güzel videolar çekerek bir patlama yapıyorlar. Ama maalesef bende öyle bir patlama olmadı. Ben emin adımlarla yavaş yavaş ilerlediğimi düşünüyorum. Bakalım 4000 saati de tamamladıktan sonra inşallah daha güzel gelişmeler olacak diye ümit ediyorum. Hayırlısı bakalım. Rabbim hayırlısı nasip eylesin. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun tek tek. Gerçekten video çekmeyi seviyorum. Böyle insanların, bazen arkadaşlarım izliyorlar. Bana Sevda işte senin sayende motive oluyoruz. Gerçekten de iş yapıyoruz diyorlar. Bunlar beni gerçekten çok seviniyorum öyle duyduğum zaman. Bazen diyorum acaba sıkıcı oluyor mu falan diye kendi kendime içimden geçirmez değilim. Ama böyle sözler duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Sadece temizlik yapmak için de çekmiş olmak için de çekmek istemiyorum. Arada sohbetlerle, muhabbetlerle de videomu hani değişik formatlar vermeye çalışıyorum. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Geçen gün 17 yaşındaki yeğenimle sohbet ediyorduk telefonda. Ahmetciğim, buradan da ona selam olsun. Hala dedi, senin sohbetlerini dinliyorum gerçekten de. Oyun oynarken, biraz vakitsiz oyun oynuyormuş ama oynarken sohbetlerini dinliyorum dedi. Hatta bana bir iki tane sohbet için fikir verdi. Gerçekten de çok çok mutlu oldum. İnşallah en kısa zamanda onları da araştırıp sizinle paylaşacağım. Çok önemli konular olduğunu da düşünüyorum. Böyle gençlerden de bilmiyorum, belki yeğenim olduğu için bana bir jest geçiyor ama böyle şeyler duymak beni mutlu ediyor açıkçası. Allah razı olsun ondan da ve bütün gençlerimizden de. İnşallah sizler de videolarımı faydalı buluyorsunuzdur. İnşallah sizler için de bir şeyler yapabiliyorumdur. Gerçekten de amacım tabii ki aile bütçeme de katkı sağlamak amacıyla uğraşıyorum burada. Bunu da inkar edemem. Henüz herhangi bir katkım olmasa da daha çok zararım oldu diyebilirim eşime. Tabii ki amacım o. Ama aynı zamanda onun yanında da faydalı içerikler üretip gerçekten de bilgilendirmek, bildiğimi öğretmek de istiyorum. Bu da çok güzel bir platform bunun için. Bir tane kardeş bir mesaj yazmıştı. İşte TikTok'ta kapalılar bitti, şimdi YouTube'a mı sardınız gibi. Ama ben aslında onun gibi düşünmüyorum. Müslüman olan bir insan her platformda olmalı. Edebiyle, uygun bir şekilde kendi inancını gösterebileceği
ve bildiğini aktarabileceği platformlarda var olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Aksine hatta şöyle düşünüyorum. Müslümanlar böyle platformlarda daha çok varlığını göstermeli ki açıklarımızı kapatalım. Kendimizi doğru şekilde ifade edelim. İslam'ı doğru şekilde anlatalım. Bence bu sebepten dolayı daha çok bu platformlarda bunu yapabilecek arkadaşların bulunması gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve videomu tam izlemeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun tekrardan. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.